Bankaların topladığı mevduatın bir kısmı aslında hiçbir zaman krediye dönüşmez. Çünkü Merkez Bankası diyor ki bu paranın bir kısmını bana ver. Neden? Çünkü bu para politikasının en sessiz ama en etkili araçlarından bir tanesi olan zorunlu karşılıklar. Çok fazla duymuşsunuzdur işte Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını artırdı ya da azalttı şeklinde. Peki bu nedir? Üzerine bakalım. Bir banka düşünelim. Vatandaş parasını getirip yatırıyor. Banka da bu parayı alıp kredi olarak dağıtmak istiyor. Ama bir dur bakalım diyor Merkez Bankası da. Burada devreye giriyor ve diyor ki her 100 TL'nin 20 TL'sini bana zorunlu karşılık olarak vereceksin. Bankaların topladığı mevduatların belirli bir oranının Merkez Bankası nakit olarak veya mevduat hesabına tutmak zorunda kalmasına zorunlu karşılık oranı diyoruz. Peki Merkez Bankası bu oranını niye değiştiriyor? Zaman zaman yükseltiyor, zaman zaman azaltıyor. Bunu niye yapıyor? Mesela ekonomide enflasyon varsa karşılık oranını yükseltiyor. Çünkü banka elindeki paranın daha yüksek bir kısmını Merkez Bankası'na tutacak ki piyasaya daha az para dağıtabilecek. Piyasada para daha az olunca da doğal olarak kredi daha az dağıtılacak. Para azaldığı zaman da talepler azalacak ve enflasyon düşecek. Ekonomi yavaşsa, krediye ihtiyaç varsa burada ise Merkez Bankası oranı düşürür, piyasaya para sürer. Bankalar daha çok kredi verir. İşte böyle olunca da piyasada para artınca bu sefer her şeye talep artacağı için ekonomi tekrar canlanır. Yani aslında baktığımızda bu bir enflasyonu kontrol etme amacı olarak düşünebilirsiniz. Kredi büyümesini sınırlar veya teşvik eder, finansal istikrar sağlar, Merkez Bankası'nın piyasanın yönlendirmesini sağlar. Kısacası zorunlu karşılık ekonomide frene basmak ya da gaza basmak için kullanılan sessiz ama etkili bir araçtır. Bankalar için maliyet, Merkez Bankası için ise kontrol mekanizmasıdır. Ekonomi içeriklerinin devamı için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.